Hold your breath, people. Up now, Ibrahim Çolak from Turkey, the 24-year-old. He was first in the qualifying, and now he has his Olympic destiny on the line. He's been working for 19 years, and he's got 50 seconds to show all he's got. Ben İbrahim Çolak, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. 5 yaşında jimnastiğe başladım. 6 yaşında ana sınıfına başladım. 7 yaşında 1. sınıfa başladım. Okul hayatımdan önce spor hayatım çoktan başlamış olmuştu. Çocukluğunda kapılara tırmanır, tavana kadar çıkar inerdi böyle. Öğretmen şikayet ederdi. İbrahim teneffüslerde demirlere tırmanıp basket potanın üstüne otururmuş. Amcam Erkan Çolak eski jimnastikçi. Parkta yanımıza gelmişti. Durduğu yerden geri salto yapmıştı amcam. Jimnastiğe geç başladım biraz gerçi. İlkokul bittikten sonra 11 yaşından işte 18 yaşına kadar bir 8 sene süre yaptım. Ailem beni onun sayesinde jimnastik sporuyla tanıştırmış. Tabii Erkan abi yönlendiriyor. İbrahim Çolak düşünün 4 yaşında tek başına 20 şınav yapabilen bir çocuk. 20, 30, 40 olmuş. Antrenörüm dur demese daha devam edecekmişim. Evet ya, iyi bir öğrenci daha yakaladık diyebildim o zaman. 7 yaşında İbrahim'in ne olacağı belliydi. Yaş grupları Türkiye şampiyonası olmuştu. Orada bir altın madalya kazanmıştım. Çok böyle ufak tefek olduğum için madalya neredeyse böyle yere değecekti. Annem madalyayı biraz dikmiş, kesmemiş yani dikmiş. O zamanki boyuma göre ayarlamış. Benim için en özel madalyaların arasında duruyor. İbrahim Çolak'ın çok gelgitleri olmuştur çocukken. Hem okul hem spor çok zordu onun için. Akşama kadar 8 oluyor, 10 oluyor hep salonda. Eve geliyorduk, gece yarılarına kadar derslerini bitirmeye çalışıyordu. Salon, okul, ev. Mahalle arkadaşları yok. Sokakta çok fazla anımız yok bizim İbrahim'le. Biz sokakta oyun oynarken o antrenmana gidiyordu. Artık yapmak istemiyorum demiştim, bunu hatırlıyorum. Gitmeyeceğim, bıktım dedi ya, gitmek istemiyorum dedi. Ben dedi yapmayacağım. Dedik ki oğlum olmaz. Sen bu kadar emeğin var, bu kadar uğraştın. Yazık olur sonra pişman olursun. Tekrar 4 elle jimnastiğe sarılmamı sağladılar. O dönemde o çocukluğunu salonda yaşatarak, o özlemini top mu oynar? Burada top oynatırım. Saklambaç mı oynar? Burada saklambaç oynatırım. Bu da hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. 2011 yılında yapılan Trabzon'daki EOF yarışması yani Avrupa Gençlik Olimpik Festivali uluslararası alanda aldığım ilk ve en büyük madalyaydı. O yarışmadan sonra da antrenörüm velilerimizi bir kafede buluşup onlarla bir konuşma yapmıştı. İnanın bu Yılmaz hocaların yaptığı maddiyatla ölçülmez. Herkes benim için seferber olmaya başlamıştı. Ablam, babaannem, rahmetli dedem, amcam. Tam sofraya oturuyordum işte birkaç lokma işte İbrahim'in antrenmanı bitti hemen kalk giyin. Normal bir yaşam nasıldır? İşte tatiller vardır, işte hafta sonları vardır, birlikte toplanıp bir yerlere gitmek vardır. Biz bunlardan hep biraz mahrum kaldık. Hani hayatımızı İbrahim'in antrenmanına göre yönlendirdik. Hala da öyle ayarlıyoruz. Oğlumun sünnetini yapmayı düşünüyorum ama İbrahim'in programına göre ayarlamaya çalışıyorum. O da olmuyor. İbrahim'de hani istek olmasaydı biz istediğimiz kadar hani elimizden geleni yapalım. Çocuk yapmak istemedikten sonra yapmazdı. Bir nevi bir takım çalışması oldu. Bir sorun olursa ben üstesinden gelemezsem onlarla beraber bunu çözebiliriz'i düşünüyorum. Bu yüzden de hayata karşı hep böyle
Pozitif davranmaya çalışıyorum. Yardım eder, koşar, her zaman yanında olur. 2 kişi beraberken önce yanındakini düşünür. 3 kişi beraberken önce 2 kişiyi düşünür, sonra kendisini düşünür. 10 yaşından itibaren eve maddi destek sağlamaya başladı. Olimpiyat aday sporculuğu burs alıyordu. 400 küsur, 480 lira falandı. Ben bu bursla kızımı okuttum mesela. Destek oldu. Tabii İbrahim Çolak gerçekten jimnastik için yaratılmış bir çocuk. Bir sporcuya 10 tekrar yaptırırsınız ama İbrahim 100 tekrar yapar ama bir 100 tane daha yapmak ister. Hocam bir tane daha yapayım, bir tane daha yapayım. 2013 yılında yaşadığım sol ayak bileğimden bir kırık vakası vardı. Değneklerle her gün antrenmana gidip geldim. O sakatlıktan 2 ay sonra da Mersin'de Akdeniz oyunları yapıldı 2013 yılında. Orada halka aletinde gümüş madalya kazandım. İbrahim Çolak gibi örnekleri keşke bulsak, bir 20-30 yıl daha bekleyelim. Jimnastik literatürüne geçen Çolak ismiyle bir hareketim var. 2017 yılındaki Avustralya'da yapılan Dünya Kupası'nda bu hareketi denemeye karar verdik. Gerçek anlamda ismimi tarihe yazdırmış olmak benim için çok gurur verici bir olay oldu. Bu kadar oldu. Stuttgart'ta rakiplerimiz de çok güçlü. Yani 2 tane olimpiyat şampiyonu sporcu vardı, dünya şampiyonları vardı. Ve İbrahim orada yüzlerce sporcu arasında birinci olarak finale kaldı. Salona girdiğimde evet biraz stresliydim, heyecanlıydım. İster istemez üzerimde baskı vardı. O kaygı, endişeyi yönetmek çok zor. Tüm ülke ondan bir madalya beklentisi içerisinde. Sporcuyu alete kaldırıp o aleti tuttuktan sonra bırakıyorsunuz. Sahne sizin diyorum ben. Sahne sizin. Tadını çıkarın. O kadar böyle sessizlik vardı ki koca salonda. Ben halkaların o çat çat seslerini duyuyordum. Aradaki nefes verişlerimi. Beautiful planche position. Come together, lovely style there, straight into the Maltese. Absolute control so far. Double pike front somersault, nails the landing, and that was a sensational routine. Ben hissettim yani onun madalya alacağını ama rengini bilmiyorduk. Surely under some threat here from Ibrahim Czolak. Bir açıklandı ve dünya şampiyonu oldum. Yani o an içimde tuttuğum o mutluluğu dışarı vurdum. He has got the gold medal position. Yani inanılmaz bir duyguydu. Şu an bile tüylerim diken diken. Hem antrenörün hem kendisini tebrik ediyorum. Çok büyük iş başardılar Türk jimnastiği adına. Kardeşim dünyanın en iyisi oluyor. Orada bizi, Türkiye'yi temsil ediyor, bizi temsil ediyor. Hani anlatılmaz, nasıl diyeyim? İbrahim dünya şampiyonu oldu. İçimden dedim ki neden ben de yarın başarılı olmayayım? Tam yarışmaya bir gün kala beni belki de madalya almaya inandırdı. Başardım, dünya ikincisi oldum.
tarihi bir başarıya, tarihi bir karşılama oldu diyebilirim. Asla unutmayacağım. Püf noktası fedakarlık. Yani tek kelime, fedakar olacaksın. Yani hayatta bazı güzel şeylerinden fedakarlık edeceksin ki o sporcu yetişsin. Herkesin kendi zirvesi vardır. Sen kendini geliştirirsen, sonunda madalya almamışsan bile bu seni mutlu edebilir. Sen dersin ki ben yaptım.